Merhabalar. Yapımını rahmetli babaannemden öğrendiğim el açması nefis bir börek. El açması deyince gözünüz korkmasın. Yapması çok kolay. Haydi başlayalım. Bir bağ pazıyı yıkayıp ince ince doğradım. Üzerine biraz sıcak su ekleyip pazılar yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşlayıp süzdüğüm pazıları soğuyunca avucumun içinde sıkıyorum. Bir büyük kuru soğanı yemeklik doğruyorum ve sıvı yağ ile birlikte kavuruyorum. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, biraz pul biber, biraz karabiber ve tuz ekliyorum. Ardından pazıları da ilave edip 3-5 dakika hep birlikte kavuruyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 çorba kaşığı sıvı yağı ılık su ile birlikte yoğuruyorum. Su ölçüsü vermiyorum. Kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Üzerini örtüp yarım saat dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru tezgahta biraz yoğuruyorum. Biri büyük, diğer ikisi daha küçük 3 parçaya ayırıyorum. İlk önce büyük olan hamuru un yardımıyla açıyorum. Yufkamız oldukça kalın olmalı. Tepsimin çapı 38 cm. Tepsinin kıyılarından taşacak şekilde büyütüyorum. Biraz daha büyütsem iyi olacakmış. İlk yufkamı bol sıvı yağ ile yağladığım tepsiye seriyorum. Üzerine iç harcın yarısını yayıyorum. İkinci hamuru tepsinin ölçüsünde açıyorum. Üzerine harcın diğer yarısını yayıyorum. Üçüncü hamuru da tepsinin ölçüsünde açıyorum. Eğer büyük gelirse orta kısımlarda kırıştırarak seriyorum. Birinci yufkanın kenardan sarkanlarını üçüncü yufkanın üzerine kapatıyorum. Ve artık pişirmeye geçiyorum. Tepsimi ocağın büyük bekine alıyorum. Kenar kısımları ateşe gelecek şekilde tepsiyi döndürerek kızartıyorum. Aynı su böreği kızartır gibi. Kıyıları pişince ortası da pişmiş oluyor. Fırında pişiremez miyiz dediğinizi duyar gibi oluyorum. Maalesef cevabım hayır. Soslu bir börek olmadığı için sert olur ve bu lezzeti yakalayamazsınız. Tüm yüzeyi pişince bir kapak yardımıyla alt üst yapıyorum. Tepsinin kıyısından biraz sıvı yağ ekliyorum. Bu yüzü pişmeye yakınken üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı eritiyorum ve ters düz edip tereyağıyla 1-2 dakika kadar daha kızartıyorum. Diğer yüz içinde aynı işlemi uyguluyorum. Otlu pidem pişti. İlk
sıcaklığı geçince dilimliyorum. Dışı kıtır, içi yumuşacık. Bir bardak ayran ile başlı başına bir öğün olabilecek kadar iddialı. İç harç için ıspanak, pırasa, patates de kullanabilirsiniz. Ama pazıyı kavurduğumuz gibi kavurmak şartıyla. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Afiyet olsun. Hoşça kalın.